Merhabalar. Bu videoda Excel 365 ile gelen grupla ölçüt yani group by fonksiyonunu anlatacağım. SQL kullananlar bilirler. Group by diye bir özellik vardır SQL'de. Ne işe yarar? Tablolardaki verileri gruplandırıp toplama. Yani bir nevi pivot mantığı gibi bir işlevi vardır. Excel 365 ile bunu fonksiyona da dahil ettiler. Şimdi ne işe yarıyor? Kısaca anlatacağım. Böyle bir tablomuz var. İller, departman, ad soyad, doğum tarihi ve maaşlar gibi personel tablosu. Şimdi benim burada yapmak istediğim illere ve departmanlara göre bir maaşları toplamını almak. Fonksiyonumu yazıyorum. Eşittir grupla ölçüt. Satır alanlar dediği alan soruyor bize. Sütun başlıklarını da seçebilirim. Ben şimdilik seçtim. Seçmeyebilirim. Onu anlatacağım birazdan. Noktalı virgül değerler. Neyin ortalamasını, toplamını, maksimumunu veya minimumunu almak istiyorum. Şu anda toplam alacağım. Onu da birazdan tanımlayacağım zaten. Maaş. Maaşların da sütun başlığını alayım. Noktalı virgül. Bakın burada işlevler çıktı. İstediğimi seçebilirim. Maksimum, minimum. Ben şimdi toplam maaşları görmek istiyorum. Alan başlıklar dediği buradaki sütun başlıklarını göstereyim mi göstermeyeyim mi onu soruyor. Gösterme derseniz 0'ı seçersiniz. Evet ancak gösterme derseniz bunu da 1'i seçersiniz. Hayır ancak oluştur derseniz 2'yi seçersiniz. Evet göster diyelim. Sütun başlıkları olsun. Bir de sütun başlığı yazmakla uğraşmayalım. Noktalı virgül. Toplam derinlik dediği genel ve alt toplamları seçebilirsiniz. Genel toplamları seçebilirsiniz veya toplam yok diyebilirsiniz. Ben şimdi genel ve alt toplamları seçeyim. Sıralama düzeni filtre. Şu köşeli parantez içinde gelen metinsel ifadeler Excel'de zorunlu alan değildir. Yani isterseniz yazmayabilirsiniz. Dolayısıyla benim için şimdilik bunlar yeter. Bakalım neler çıkacak. Evet bakın sütun başlıklarım geldi buraya. Ankara'ya bakalım. Ankara HR departmanı 500'müş. Yani bunları kendi içinde sıralayıp öyle getirdi zaten. Bakın bunlar karışıktı. Ankara'nın IT departmanı 1000'miş. Mesela buradaki kişinin maaşı. Ve ikisinin Ankara'nın alt toplamı 1500'müş. Buraya da alt toplam aldı. Bursa'yı kendi içinde gruplandırıp Bursa'nın toplamını buraya aldı. Şurada 1562 gibi alta da ne yaptı? Hepsinin genel toplamını aldı. Hepsinin genel toplamı da 4887 bakın. Bunun tabi değişik versiyonları var. Mesela ne yapabiliriz? Şimdi başka bir örnek üzerinden devam edelim. Burada da başka bir şekilde oluşturulmuş bir tablomuz var. Tarih var. Ne var bakalım şöyle. Ürün kodları, yine ürün adları, markaları, miktarlar, birim fiyat ve toplam. Şimdi burada da ne yapayım? Burada da ürün adına göre bunların toplamını bulayım. Ne demin yaptığım gibi eşittir. Yalnız deminkinde 2 tane işte il ve departmanı seçmiştim. Şimdi burada bir tane parametre seçeyim. Eşittir. Grupla ölçüt. Grupla ölçüt. Satır alanları soruyor bana. Yine sütun başlıktan seçebilirim. Ne yapacaktık? Product name. Noktalı virgül değerler. Neyini istiyoruz? Toplamlarını istiyoruz. Yine işlevi toplam seçelim. Başlıkları göstersin. Toplam derinlik. Bu sefer genel toplam alsın. Kendi içinde toplam istemiyorum. Enter diyelim. Bakalım. Evet. Şimdi Bluetooth speaker'a bir bakalım. Bluetooth speaker. O zaten bir taneymiş.
external SSD var mesela. Harici hard disk. Bunun toplamı 1800 olması lazım. Evet bakın 1800 olarak toplamış. Şimdi ne oluyor mesela? Şuraya bir tane daha satır girelim. Buraya da işte 150 değil de 200 diyelim. Şimdi external SSD normalde ben tabii niye olmadı? Bunu aslında tablo olarak biçimlendirsem şöyle. İşte daha önceki videolarda bunun faydalarını anlatmıştım. Şöyle yapalım. Evet bakın tablo olarak biçimlendi. Dolayısıyla şimdi formülümü bir daha yazayım. Eşittir. Grupta ölçüt. Satır alanlar. Product name seçeyim şöyle. Bu sefer tablo olduğu için bakın direkt tablo 2 dedi. Köşeli parantezler geldi. Tümünü seçtik. Noktalı virgül değerler. Toplam değerleri seçtik. İşlev toplam diyeceğiz. Evet göster diyelim. Başlığı da. Buna da genel toplamlar diyelim. Enter diyelim. Evet. External SSD 2600. Niye? Dinamik oldu artık. Mesela bir satır daha ekledim şuna. Bakın. Buna da 300 diyelim birim fiyatına. 1200. 1200. Bakın şurası. Şuraya dikkat edin. Dinamik bir şekilde değişiyor. Mesela bir tane de şundan ekleyelim. Mechanical Keyboard. Şuraya. Bakın dikkat edin. Buraya. Dinamik bir şekilde toplamını almış oldu. Son olarak da bu sefer de o toplam değil de maksimum yapalım. Eşittir. Mesela işte ne olsun şu markayı bu sefer de baz alaraktan markayı parametre olarak kabul edip bu sefer de onların toplamını değil de maksimumunu bulalım. Eşittir. Grupla ölçüt, satır alanlar. Bu sefer sütun başlıklarını seçmeyeyim. Başlık istemiyorum çünkü. Değerler. Bu sefer de miktarların, yani maksimum satılanları görmek istiyorum burada. Bu sefer tutarla işim yok. Noktalı virgül. Burada bu sefer maksimum satılan değerleri göreceğim için mak'ı seçtim. Neydi bu? Sütun başlıkları gösterme. Gerek yok. Genel toplamlar, alt toplamlar. Genel toplam olsun. Ya da toplam yok diyelim. Enter'a basalım. Bakın mesela şu markadan. Şunu değiştireyim mesela. Şunun markasını şu yapayım. Evet. Mesela bu markadan hem 15 tane hem 9 tane satılmış. Ben ne istedim burada? Maksimum. Maksimumunu istediğim için bana en çok satılanı getirdi. 15'i getirdi. Şu Clearview neymiş? Öyle bir marka varmış. Bir tane mi acaba bilmiyorum. O da galiba bir tane olduğu için 6 tane 6 birim getirdi. Birden fazla olanlar hangileriymiş bir bakayım şöyle. Koşullu biçimlendirmede yinelenen değerlerde. Evet mesela şu Glikit. Bakın şurada da var. 10 adet 5 adet satılmış. Biz ne istedik? Maksimumunu 10 adeti getirdi. Gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu şekilde işte pivot tablo mantığıyla, yalnız şeyle karışmasın, pivot by diye bir fonksiyon var.
O ayrı bir şey. Benzer ama farklı özellikleri var. Onu başka bir videoda anlatırım. Grup by, gruplu ölçütün anlatımı bu kadar. Faydalı olur umarım çalışmalarınızda. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.